Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi bugün biraz farklı bir analiz yapacağım dolar Türk lirasına yönelik. Tabii ki grafikler üzerinden bir teknik analize yönelmeyeceğim çünkü mevcut fiyat hareketlerine baktığımız zaman serbest piyasada arz talep dengesine göre oluşan bir grafik olmadığı için de bunun bir teknik analizi yapılamaz. Aynı şekilde temel analizini de yapmak mümkün değil. Fakat dolar Türk lirasındaki hareketleri etkileyen farklı faktörleri göz önüne alarak, farklı etkenleri göz önüne alarak sizlere biraz daha farklı borsayı da işin içine dahil ederek, buradaki yabancı yatırımcıyı da dahil ederek bir analiz yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu grafikteki verilerin ne olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Bakın şurada sarı çizgiyle gördüğünüz borsadaki yabancı takas oranıdır. Kırmızı çizgiyle gördüğünüz dolar Türk lirasının grafiğidir. Bu beyaz mum grafiklerle gördüğümüz ise BIST 30'dur. Borsa endeksidir. 30 endeks. Aslında biraz grafiklere aşina olan bir kişi şu görüntüden fazlasıyla ürkecektir diye düşünüyorum. Çünkü bakın şu alan şurası 21 Aralık'ta kur korumalı mevduat hesabının açıklandığı süreç. Burada ne görüyoruz? Yaklaşık %45 oranında bir yabancı yatırımcı var borsada. Bu süreçte dolar Türk lirası 18'in üstüne atmış durumda. Borsada da gayet güçlü alımların geldiği bir süreci aslında takip ediyoruz. Bakın şu süreç ve şurada doların tekrar yükselmesi ve aynı zamanda bakın Kasım ayından Aralık ayına kadar da bir yabancı girişi de görüyoruz burada. İlginç olan da bu zaten. Hani diyorduk ya hep dolar kurunu nasıl baskılayacaklar? Dolar mı var? Nasıl baskılayabilirler? Alın işte bakın burada yabancı girişiyle ki bu yabancı bıyıklı mıdır, bıyıksız mıdır artık bilemiyoruz onu. Ancak burada bir yabancı girişinin olduğunu ve dolayısıyla doları baskılayabilecek gücü kazandıklarını buradan görüyoruz. Şimdi bu 21 Aralık'ta aldıkları kararla birlikte şu alandan itibaren bakın şuradan sonra yabancının nasıl satış yapmaya başladığını görüyoruz. Aynı zamanda bakın borsadaki yükselişi de takip ediyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an yabancı elindeki hisseyi rekor seviyelerden, rekor yüksek seviyelerden memleketimin insanının kucağına boşaltıyor demek. Ya bunu o kadar net görebiliyoruz ki aslında bakın şurada bir direnç bölgemiz vardı borsa endeksinde. Şurada bir direncimiz vardı. Bu direncin kırılması için bakın şurada yabancının alım yapmaya başladığını görüyoruz. Bir yabancı girişi başlıyor. Eylül ayının başlarına daha doğrusu Ağustos'un sonlarına doğru artık yabancı burada satışa geçiyor. Fakat borsada bu yükselişin devamını görüyoruz. Bunu da sağlayan ne oluyor aslında? Hatırlarsanız Maliye Bakanı'nın çıkıp borsayı pazarladığı bir süreç vardı. Dolayısıyla yerli yatırımcının dolarda bir şey elde edemeyince ya nereye yatırım yapacağını bilemeyen yerli yatırımcıyı borsaya yönelten bir Maliye Bakanımız vardı. Bu sayede yabancı yatırımcı gittikçe yükselen bir borsada elindeki hisseleri satma fırsatını gayet güzel yakaladı. Şurada bir düzeltme yaşanmış olsa da bakın tekrar yükselişler güçlenerek borsada devam ederken yabancı yatırımcının da sürekli satış yaptığı bir süreci takip ediyoruz. Şimdi yabancının bu kadar çok çıktığı bir piyasada sizin bu doları baskılayabilme şansınız ne kadar? Hani sürekli deniyor ya artık piyasada yabancı yok, biz bizeyiz, biz bize hareket ediyoruz. Buyurun %30 daha yabancı var bu borsada. Uzun lafın kısası şu grafiğin bize anlattığı şey dolar Türk lirasının artık düşmesini hükümet de istemez. Eğer burada dolar Türk lirasındaki bu düşüş gelecek olursa burada yabancının çıkışı çok daha fazla hızlı olacaktır. Aynı zamanda borsanın da çökmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla şu an işleyen tek düzen, tek gelir kapısı olan borsa tekrar seçmeni bakın hükümet için seçmendir bu insanlar. Seçmene zarar verecek bir süreci tetiklemiş olurlar. Dolayısıyla ben bunu isteyeceklerini hiç zannetmiyorum. Kaldı ki dolar Türk lirasını indirdikleri zaman daha sabit tutarken pek çok şirketten, bankadan çatlak sesler çıkmaya başlamışken bir de kuru baskılarlarsa neler olacağını siz düşünün. Bakın işten çıkarmalar başladı. Yani ihracatçı firmalarda artık bu kurlarla, bu düzeni
seni götürebilme şansları yok. Enerji fiyatları yükselmiş durumda. Ham madde fiyatları yükselmiş durumda. Sonuçta dolarla satış yapıyorlar veya euro ile satış yapıyorlar. Baskılanmış olan kurdan dolayı rekabet şansları neredeyse hiç kalmamış durumda. Dolayısıyla da ihracatçı firmalardan ciddi anlamda işten çıkarmalar da başladı. Dolayısıyla mevcut ekonominin gidişatına baktığınız zaman burada kuru baskılamaları bir nevi siyasi intihar gibi olacaktır. Hoş, bu siyasi intihar söylemini ben Aralık ayında faiz indiriminde de söylemiştim. Bunu gerçekleştirdiler ve zaten sonucu bir senedir görüyoruz. Ancak bu hatayı bir kere daha yaparlar mı? Açıkçası bekleyip göreceğiz. Yani dolar Türk lirasını ben hükümetin de baskılamak isteyeceğini düşünmüyorum. Tabii şimdi bir seçim sürecine girdik. Bu seçimden dolayı kuru baskılayacaklar diye bir beklenti var. Yani sonuçta kuru baskılayarak hiçbir şey elde edemeyeceklerini de şu zaten 21 Aralık tarihindeki harekette gördük. Kuru baskıladılar da ne oldu? Enflasyon mu düştü? Hayır. Hiçbir faydası olmadığı gibi bir grup seçmeni de kaybettiler kuru baskılayarak. Çünkü insanlar çok ciddi zararlar yazdı bu süreçte. Sonuçta kendi seçmenleri açısından baktığımız zaman da kurdaki bu hareketleri dış güçlere bağlayarak, diğer taraftan da matbaayı çalıştırıp işte asgari ücrette çok ciddi artışa giderek, emekli maaşlarında çok ciddi artışa giderek gene oy kazanmaya yönelik bir adım atarlar. Ama bu kuru baskılamak isteyeceklerini bu süreçte hiç zannetmiyorum. Çünkü olası kurdaki bir düşüş aynı zamanda borsayı da çok ters etkileyecektir. Şu anda da kendi çevrelerini nemalandırabildikleri tek yer borsadır. Ancak sıradan vatandaşın borsadaki hareketlere de çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta kesin olan bir şey var. Yabancı yatırımcı borsadaki hisselerini memleketimin insanına yüksek fiyatlardan satmaya devam ediyor. Eğer burada bir bozulma yaşanacak olursa emin olun elinizdeki hisseleri alacak hiçbir kimse bulamayacaksınız ve her sabah kalktığınızda %10 kayıpla açılan hisseler olacak elinizde. Yani o süreç gerçekten kimsenin yaşamasını istemediğim bir süreç. Sonuçta ben 1994 yılında 1,5 aylık borsacıydım. 5 Nisan kararları alındı. 98 krizini yaşadım. 2001 krizini yaşadım borsada. 2008 krizinde VWAP'ta trade yapıyordum. Kaldıraçlı işlem yapıyordum. Dolayısıyla o kriz dönemlerinin ne kadar acı olduğunu çok yakından birebir yaşamış biriyim. Ve açıkçası kimsenin de bu süreçleri yaşamasını, borsada özellikle işlem yaparak yaşamasını istemem. Bu nedenle de bir uyarıda da bulunmuş olayım buradan borsa yatırımcısına. Asla şu anlaşılmasın, elinizdeki hisseleri satın kaçın artık bu düşecek gibi bir şey algılanmasın. Seçime kadar evet, hükümet bunu yukarıya taşımak için elinden geleni yapacak. Çünkü belli bir çevreye, belli bir kesimi nemalandırabildiği tek yer artık borsa. O yüzden yükselişler bir müddet daha devam edebilir. Ancak bir bozulma olduğu anda da kaçmak gerektiğini unutmamak lazım buradan. Çünkü eğer düşüşler kontrolden çıkacak olursa elinizdeki hisseleri satacak kimseyi bulamayacaksınız ve her gün %10 kayıplar yaşayarak yeni bir güne başlamış olacaksınız. %10 kayıpla bile elinizdeki hisseleri satacak, elinizdeki hisseleri alacak bir kişi bulamayacaksınız. O nedenle borsa yatırımcısı lütfen çok dikkat etsin. Dolar Türk lirasında da bütün bu anlattığım sebeplerden dolayı öyle kolay kolay bir düşüş yaşanabileceğini, bir müdahalenin geleceğini ben şu an için düşünmüyorum. Ancak tabii burada gene takas oranını takip etmeye devam edeceğim. Eğer burada şu Aralık ayında oluşan hareket gibi bir hareket görürsem buradan tekrar bir video çekip sizi uyarmaya çalışırım. Kaldı ki bakın Ağustos ayında benzer bir giriş yaşandı. Fakat bu girişi doları aşağıya çekmek yerine borsayı yukarıya çekmek için kullandılar. Dolayısıyla gene zaten şuradaki hareket bile doların baskılanmasını istemeyen bir hükümet olduğunu bize gösteriyor. Uzun lafın kısası, dolarda ben herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Borsada da çok dikkat etmemiz gereken bir süreçte olduğumuzu
yabancının sürekli satarak hisselerini memleketimin insanının kucağına bıraktığı bir süreçte olduğumuzu hepimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yükselişler devam edebilir, kazançlar devam edebilir ancak bunun kayıpları çok acı olur. Bunu mutlaka aklımızın bir köşesinde tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, kısaca bir dolar Türk lirası ve borsa analizini birleştirerek önümüzdeki süreçte neler olabileceğini anlatmaya çalıştığım böyle bir içerik oldu. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi takaslarda, yabancı takas oranlarında bir değişiklik olduğunda da yeni bir videoyla bunu size haber vermeye çalışacağım. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.